Bazen dehşete düşüyorsun değil mi? Bu kadar başıma açılan işleri nasıl baş edeceğim? Düşüyor musun? Düşüyorsun. İçeriden bir taarruz. En sevdiklerinden dayanak beklerken onlardan taarruz. Bir bakıyorsun ekonomik olarak bir taarruz. Bir bakıyorsun bir de doktor demiş sağlığında da şu oldu taarruz, taarruz, taarruz. İnsan dehşete düşüyor ya. Hepsiyle ben nasıl baş edeceğim diyor. Bak cevabını veriyor. Dehşet aldığın zaman İbrahim hakkı gibi Mevla görelim neyler, neylerse güzel eylerdi. Ya cümleye bak ya. Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler, arif anı seyreyler, görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Pencerelerden seyret, içlerine girme. Ta yıllar önce işte Risale-i Nur'a beni böyle tam aşık eden cümlelerden biriydi. Ya nasıl dedim böyle bir cümle ya? Pencerelerden seyret, içlerine girme. Ne olduğu zaman? Dehşet aldığın zaman. Ve dehşet aldığım zamanlar uygulamaya çalıştım. Biraz iradem yettiğinde inanılmaz bir neticesi var Allah'ın izniyle. Şimdi dışarıda kar fırtına olsa, ben de pencereden şöyle seyretsem. Ben o pencereyi açmadıktan sonra soğuğu içeri girer mi? Girmez. Burada da onu söylüyor. Pencerelerden seyret ama camı açıp içlerine girme. Bak buymuş bunun çözümü. Dışarıda olaylar. Sesler, gürültüler, affedersiniz küfürler, hakaretler. Ben de pencereden gördüm, anladım ki dehşetli bir durum var. Pencereyi açmasam, içlerine girmesem, oradaki olumsuz hava ve tavırlar bana gelir mi? Gelmez. Onu yap diyor işte. Mülkün sahibi var. Oraya hemen o şıp sevdi gönlünü bağlama diyor. Ama biz hadiseleri pencereden maalesef seyredemiyoruz. Gün boyu bir tane gazete bitiren, artık gazetede yok da tabii Twitter'dan bitiyor bir gazete. O ne olmuş, şu ne olmuş, bu ne olmuş deyip esas vazifelerini unutan bir insanın içine girmeme ihtimali olmadığı gibi huzurunu kaybetmeme ihtimali de söz konusu değildir. Allah Allah. Bir de şu şey dedi ya az önce, görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Şimdi bu da biraz anlaşılması zor gibi geliyor değil mi? Yani Mevla neylerse güzel mi eğiliyor? Bakın Üstad Hazretleri şöyle diyor bir yerde. Diyor ki, güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır diyor. Bak huzurun yoluymuş bu. Peki güzel gören şu mu demek? Ya gideyim sadece güzel şeylere bakayım, güle bakayım, sümüle bakayım, çiçeğe bakayım bu mu demek? Hayır bu demek değil. Güzel gören demek şu demek. Eşyanın arkasında ne var? Esma var. Esmaların hepsi güzel mi? Güzel. Güzelden çirkin gelmez. Madem öyle, eşyanın zahirine takılmazsam, arkasındaki esmayı görebilirsem anlarım ki hepsi nedir? Güzeldir. Esmayı okuyabilene, iman gözlüğüyle nazar edebilene her şey nedir? Her şey güzeldir. İnsanın aklına geliyor değil mi? Ya nasıl güzel olacak? Bazen olumsuz olay yaşıyoruz. Bir şey ya netice itibariyle güzeldir ya da bizzat güzeldir. Mesela elma yedim bizzat güzel mi? Bizzat güzel. İlaç içtim netice itibariyle güzel. Allah Allah. Öyle değil mi? Şimdi sağlık bizzat güzel mi? Bizzat güzel. Hastalık çirkin bir şey mi? Hayır, o da netice itibariyle güzel. Gafletten uyandırıyor, günahlardan döküyor, ahiretteki esas amacını hatırlatıyor. Bu güzel mi değil mi şimdi? Bu çok güzel bir şey değil mi? O zaman insanın şunu anlaması lazım. Allah'ın bütün esması güzel. Peki o güzelden kullarına ne gelir? O güzelden kullarına güzellikten başka şey gelmez. Şimdi siz şefkatli bir annenin çocuğuna tokat attığını görseniz, o tokat da şefkattendir der misiniz demez misiniz? Dersiniz çünkü o anneden zıttı beklenemez. Birisi annenin çocuğa tokatından bu kadın bu çocuğa kötülük yapıyor derse o anneyi tanımıyor demektir. Annenin çocuğa tokatından şefkatten başka şey beklenmediği gibi Allah Azze ve Celle'nin musibetler vasıtasıyla bizi uyarılarından da şefkatten başka bir şey gözlenemez. Bunu her arayan esmanın arkasında görebilir. Şimdi biraz lehül mülk dedik. Şu bulunduğumuz zamana da bakalım. Bu zamanın da Allah'a ait olduğunu anlayalım. Şimdi bulunduğumuz zaman ahir zaman. Maalesef dışarı gaflet dolu ve Allah hepimizi muhafaza etsin, insanlar oluk oluk cehenneme bir yolculuğa gidiyor maalesef.
Çok fazla nüfus var bu cihette. Bizim hadislerden, rivayetlerden anladığımız budur. Allah muhafaza. Şimdi bu kadar oluk oluk olumsuzluğa bir yolculuk varken rahmet neyi iktiza eder? İnsanları bu gafletten uyandırmayı iktiza eder. Doğru mu? Şimdi bazısı şöyle dürtünce uyanıyor. Bazısı da tokatlayınca uyanıyor. Allah da kim nasıl uyanıyorsa onu uyandırmak için onu yapıyor. Şimdi bazen tokat geldiğinde anam canım yandı diyorsun. Ama aslında seni rahmetinin gereği Allah Azze ve Celle uyandırıyor değil mi? Asıl bir insanı Allah uyanamayacağı bir ortama koymuşsa ona kahrediyor demektir. Allah zevklerin, eğlencelerin, lükslerin, şatafatların içerisinde her gün dişi bile ağrımıyor ki aczini bile bilsin. Bu adam nasıl uyanacak? Uyanamayacak. İşte maalesef kahra mazhar olmuş birisi bu ortamdadır. Allah uyandırayım diye imtihan memurlarını gönderiyorsa bu Allah'ın sana alakadar olduğunun göstergesidir. Çünkü şefkatli tokadı kim atar? Anne çocuğuna atar. Dışarıdaki adam sana gelip şefkatli tokat atmaz ki. Allah şefkatli tokadı niye atar? Kuluna yakın olduğu için atar. Atmamışsa, bir insana ahireti unutturacak kadar dünyayı verdiyse bu lütfundan değil, kahrından vermesidir. Acaba neler yapıyoruz ki bunları hak ediyoruz? Cennetten bakmak lazım. Allah Allah. Nereden belli böyle olduğu? Yani bu belaların, musibetlerin her şekilde güzel olduğu. Bunu anlamanın yolu nereden belli? Bir hadisin rivayetinden belli. Diyor ki, eşeddül bela alel enbiya sümmel evliya felemsel felemsel. Yani belanın en şiddetlisi önce peygambere, sonra evliyaya, sonra mertebesine göre gelir diyor. Şimdi peygamberlere çok musibet gelmiş. Allah kahır mı etmiş onlara? Haşa, olur mu? Allah'ın veli kullarına, salih kullarına çok musibet gelmiş. Allah kahır mı etmiş? Hayır, olay başka. Olay bazı kullara bu imtihan zembereğine sokup tutunduğunuz dallar çürüktür. Mülk sahibi de yalnız benim, benden başkasına tutunmayın demektir. O yüzden Allah ilgilendiği kullarına imtihanlarla haydi artık uyan ikazını gönderir. Ya bu dünya perdeli. Perdeli olduğu için hep perdede takılıp kalıyoruz, anlayamıyoruz. Ama ölünce anlayacağız ki Allah meğer bunları hep rahmetten yapmış. Bu şefkat tokatları hep rahmetten gelmiş. Ölünce anlayacağız ki meğer bu gelenler benim ahiretimi genişletecek nimetlermiş. Ama bunları ahirette anlayıp mahcup olmak bir işe yaramıyor. Nerede anlamamız lazım? Burada bu derslerle uyanıp anlamamız lazım. O yüzden lütfen dersleri bir komşu Mahmut vardı diye değil, bizzat ama bizzat kendimiz için düşünelim.